10. bölüm ile herkese merhaba. Gönüllülerle geçen yoğun bir 45 günün ardından çok yorulduk. Benim de boyun fıtığımın da iyice azması ve açıkçası uzun yıllardır ben burada son 5 senedir genellikle yalnız kaldığımdan ve 10-15 kişilik bir, bu arada hiçbirinden şikayetçi değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Fakat 10-15 kişilik kalabalık bir grubu 45 gün ve sürekli değişen bir grubu 45 gün ağırlamak ve bu sırada bu işleri, inşaatı devam etmek mental olarak da bizi çok yordu. O yüzden bir 10 günlük inziva yapalım dedik. Hafta bitince herkesi yolladık. Sadece kuzenim Arzu ile birlikte kaldım. Bu 10 günde inziva sırasında İnşaattan dolayı az ilgilendiğimiz bahçeye de yoğun şekilde ilgilendik. Serayla, tüm bahçede. Kafa dinledik diyeyim. Hemen ardından, bu 10 günün ardından tekrar gönüllülerle birlikte bu doğal süper adobe, süper kerpiç ev yapımımıza başladık, devam ettik. Doktorlarım sen çok ağır işe karışma dediğinden sağ olsun ta Tunceli Dersim'den Deniz'i tekrar çağırdım. O da kırmadı, geldi çünkü Deniz artık deneyim kazandı. Deniz'le Anıl. Anıl da geldi. Ailesi çağırdığı için ailesel sebeplerden dolayı hemen geri dönmek zorunda kaldı. Gene aynı yolu. Ve yeni gönüllülerle ve Deniz'le birlikte yeniden hızlı bir şekilde başladık. Tam bu güne başladığımızda YouTube kanalı olan Muratca'dan Murat diyeyim, bizi ziyarete geldi. O da gönüllü oldu bu sefer. Hem çekim yaptı hem bize yardım etti. Ve yeni gönüllüler de geldiği için aslında bu bölüm şöyle oldu. Murat da bütün bu geçen zamanda bütün kritik olan noktaları da bize sordu. Yeni gelen gönüllüler de tabii ki bu soruları sordu. O yüzden bu bölüm aslında bu zamana gelen, bu zamana kadar olan bütün bu yapım sürecinde, doğal yapım sürecinde kritik soruların cevaplarını da barındırıyor. Çünkü bu 10 bölümde bu bilgiler biliyorsunuz 10 bölüme bir şekilde yayıldı ister istemez. Biz gün gün her şeyi ne yaptığımızı gösterdiğimiz için. Diyelim ki 10. bölümde bu bütün bir aylık sürecin bilgileri birleşti diyelim. O yüzden güzel bir özet olacak bu sizin için. Tabii hazır biz de Murat'ı kameralarımız açık yakalamışken bu sefer biz ona bazı sorular yönelttik. O da sağ olsun cevapladı tabii. Şimdi sizi 10. bölümle birlikte bırakacağım. Yalnız küçük bir giriş yapacağım. Gene bildiğiniz gibi öncelikle alt pencere ve kapı kalıplarımızın alt kısmını hazırlamıştık. Şekillerde görüyorsunuz. Şimdi üst kısmı olan, çuvallarımızı da kemer şeklini verecek olan üst kemer kalıplarını yapıyoruz. Her bir pencere ve kapı için 2 adet kemer şeklinde kesilmiş suntaya ihtiyacımız var. Çizimde de gördüğünüz gibi bu iki suntayı karşılıklı 80 santim uzunluğunda tahtalarla sabitliyoruz. Hadi gelin gerisini izlemeye devam edelim çünkü gönüllülerle birlikte yapıyor olacağız. Çatlasın tatlım. Daha üstünden bir şey daha getireceğim. Yeter ki sabit kalsın. Biraz çekilip şu Şundan. Güç olarak buraları koymamız şart mı? Ona emin değilim. Şuraya bir koyalım. Nerenin bu? Yatak odasının kemerleri hazırlanıyor. Evet, pencerelerimizin kalıplarını yapmaya devam ediyoruz artık. Üst kemer kalıpları. Ben geçeyim mi? Fark ettiyseniz benim kendi evime göre bunlar bayağı alçak. Çünkü böyle bir talep aldık, dediler ki burası yatak odası. Yatağa yattığımızda dışarıyı, manzarayı görebilelim. Ayağa kalktığımızda değil. Çünkü evin içinde daha çok oturmuyoruz aslında, doğru söylüyorlar. Ayakta dolaşmıyoruz, daha çok oturuyoruz. Aynı şekilde tabii ki biraz daha yüksekte salon kalıplarımızı yaptık. O da koltuğa oturduğunuzda görebiliyorsunuz. Bir tane daha kalıp şimdi mutfağa gelecek yuvarlak. Evet, gene tekrarlıyorum.
Biz Ha, sen mi geçtin? 10-20 santim kısa yapıp kalıplarımızı altına böyle bir Oradan daha güç alabilir. destekleyici koyuyoruz. Hem çıkarırken rahat ediyoruz hem de dengeye verirken rahat yapıyoruz bu şekilde. Biz kızak diyorum ben onlara. Yukarıya da kemerleri koyarken aynı şekilde 2 kızak yaptık. Buradaki gibi. Direkt kemeri bir bütün yapmıyorum fark ettiysen. Çünkü çıkarırken çok zor oluyor. Bu sefer kırıp parçalayıp çıkarmanız gerekiyor. Bunlar da para, geri dönüştürülebilir. En ince suntadan üzerlerindeki dönüş yapıyoruz ki poşetlerimiz aralara girmesin tahtaların arasına ve az tahta kullanarak, kalıbı zaten nasıl yaptığımızı gördünüz, az tahta kullanarak bu şekilde kalıplar yapıyoruz. Bunun da kemeri gelecek. Bunların üzerine lento gelecek, ahşap. Süper. Bugün 10 Kasım mı? Yok, 9 Kasım. Sıfırlasın mı hocam? Nasıl? Sıfırlamanın şartı böyle içeride olması her zaman daha iyi. Neden biliyor musun? Poşetler içeriye giriyor. Riski her zaman azaltıyoruz. Bakın poşet hep içeriye girecek, görüyor musunuz? Kurtaracak, devam edecek. Ha. Evet, yuvarlak mutfak camımız için önce yine yuvarlağı 80 santim genişliğinde yaptık. Şimdi etrafını bununla ince suntayla döndüre döndüre kapatıyoruz hep beraber. Burada da penceremizin üstleri oluştu. Kubbeleri. Ne yapacaksın abi? Evet. Mutfak penceremiz hazır. Davulumuz hazır. Yağmurda biraz ıslandı. Suntalarımız da o kadar dandik ki kağıt gibi oldu. O yüzden hemen bir an evvel yaptık. Ki korunaklı olsun, bunu bile sarmamız etrafını, onu bir bütün halinde tutacak. Çok güzel havada geldin. Yaz gibi ya. Bütün lahanalarım, baklalarım çömürdü sıcaktan. Şimdi bu ortadaki zincirimiz. Başta biz düz çıktık değil mi yuvarlığa? Düz çıkarken bu yarı çapımız kadar oluyor. Şöyle diyelim, burası 5 metrelik bir kubbe. Yani yarı çapımız 2,5 metre. İşte bak, bu bir yere takıldı. Neyse, aşağıda olduğu için 2,5 metre bak buradaydı. Biz böyle dümdüz çıktık, hatta fazlasıyla yükselttik evi. Bir su basman yaptık. Evi bir 50-60 santim yerden yükselttik, farkındaysan. Bayağı bir yüksekteyiz evi. Evet, o fark ettim. 3-4 sıra. Sonra bir yerde dönmeye başlayacağız. Bu dönme sana kalmış. İstersen önce evini 1 metre yükseltirsin, sonra dönmeye başlarsın. İstersen ben orada 3 katlı yapı yaptım, 6 metre sonra dönmeye başladım. Tamam mı? Dönmeyi nereden yapıyoruz? Yumurta şekli ya. Bak bu. Bunun için tam bir sınıra yeni bir çubuk diktik. Bunu tam aldık. Aslında şuna paralel gidecektik tam camımız olduğu için. Buraya aldık. Tamam mı? Bu da ne? Tamam. 5 metre tam. Bak şimdi izle. Tam çapta. Tam 5 metre. Evet bak. Bak bunu takip edince ne oluyor? Bak O içeriye yukarıya doğru girip bir daire kubbemizi ne kadar? Şimdi bununla dönemeyiz. Bununla tek bir noktadan hiza almamız lazım. Değil mi? Ortayla döneceğiz. O yüzden bunu kullanarak dur dikkat et. Bunu kullanarak bunu referans alacağız. Şimdi senden bir isteğim var. Bunu gel. Sanki bir sonraki poşet buradaymış ve ortasında buradaymış. Böyle bir tut. Ne yapacağım? Bunu eşitleyeceğim. Hayır o elini çek. Gel bana. Çek. Heh. Tamam. Şimdi bunu yüksekliğimizi eşitledi. Şimdi oraya değiyor. Şimdi bunu aldım. Kontrol eder misin ağzını? Zincirde kırıklık var mı? Bak bu zincirimizi izle. Burası da şey, görüyor musun? Bu zincir bak nereye denk geldi? Bunun bir altı hala. Buraya denk geldi.
Bunu alacağız bir alta. Bir alt küçüldü demek bu çapımız. Bir sonraki poşet. Hadi öyle. Bir zincir yani 1 santim küçülmüş. Bir şey kadar. Bak farkında geldi. mısın? Bu köşede ya şu elim. Anladım. Bak başta çok küçük gidiyor. Ama bir yerden sonra arka- bak yumurta da öyle değil midir? Başta böyle bir sonra bir anda kapanır anda yumurta. Bak bu da öyle olacak. O yüzden şu an hala bir gidiyoruz. Yani 1 santim küçülüyor ister istemez. Ama ileride bu 2-3 santim şey küçülecek. Zincir. Artı. Artı. Şimdi bak bu işaretimi bir arkaya aldım. Bağladım. Artık bu benim işaretim, bırakabilirsin. Şimdi artık yeni dizeceğim poşeti buna sıyırttırarak gideceğim. Böyle döne Pizza döne. bu olacak. Hizamız bununla böyle güzelce döne döne baka baka böyle döneceğiz. Şimdi buralarda biraz hatalar oldu. Onu düzeltmek için bu tur biraz ben de çalışacağım. Al tatlım. Zincirci başı. Zinciri bunsuz daha iyi kullanırsın. Sen niye eldiven takıyorsun? Paslı diye. Kim? Sensin Zincir. pasta. Sağlığıma poşeti. dikkat. Sağlayalım bakalım. Bu arada Cengiz ekstra bir şey diyeyim mi? Cengiz. Cengiz. Ha. İlk yapılan inşaattaki en büyük hata, hani laf şeyini, su basman değil aslında sub basement'tan gelir. Bizimkiler onu diyemediği için su basman. Bu arada evet İngilizcesi sub basement olarak Sub çeviriyorum. basement. Ama- Ha, Su basmanı bizimkiler telaffuz edemeyince su basman bak bunu bilmiyordum, hiç düşünemedim. aklınızda olur. Aslında adı Sub basement, Sub su basement. basman abi dedim. Ama sub- uymuş da güzel. Çünkü bir yerde sudan kaçmak Evet. için evi yükseltiyoruz. işte o da O yüzden de su basman ismi de gayet mantıklı. Yakın olmuş. Evet evet yani buradan Aslında gel. O yüzden telaffuzu yapamamış böyle oldu. bir şey Telaffuzu düşünemedim çünkü su basman da mantıklı geldi Mantıklı bana. geldi. Sub basement. Sub basement esas adı. Evet. Şimdi zinciri kuralım. Sen de buraya gel. Sen kovayı tutuyorsun anam bana. O işi bu yapıyor. Abi sen buraya koyuyorsun. Hatta içeriden bile gelsen daha iyi. Çünkü Murat alırız orada. Yüksek ya. Daha az kaldırmış oluyorsun. Yerine daha az kullan. Buraya. Sen gelip bu abiye dökeceksin abi kovalar alıp. Ben başlayayım. Hayır sen sadece kovayı. Bana ağırlık ver. Dökeyim mi yavaş? Dök abi. Sağlam ya. Ev yapıyoruz ya. Ha burayı şişman yapıyorsun. Sen taşıttıracaksın merak etme. Gel abi sen Tek merdiveni kullanmadı. döner değil mi? Sonra niye ben tutuyorum? Benim pasaportum çok iyi. Ve sevgili Muratçı da ekibimize gönüllü olarak katıldı diyebilir miyiz? Bu dijital pişti bana deniyor. Dijital pişti. Biraz daha. Tamam inanmıyorum. Beklediğini sonra. Şişe. Şimdi Murat buraya yapıyorum. Önler yaptığım için fark ettiysen böyle bir aşağı eğiklik var. Yani böyle eğim var aşağı doğru iniyor. Bunu değil. Şimdi buraya o yüzden şişman başlayacağım. Bunu şişman doldurarak başlayacağım. Sonra zayıflatacağım. Burayı böyle seviyeye götüreceğim. Poşeti farkındasın değil mi buranın? Yamuk olduğunu. Bu tam çuval doldurma aşamasında bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bununla ilgili detaylar var diye biliyorum. Bir de sorular da vardı. Bunun illa bu şekilde tek kalıpta mı yapılması gerekiyor? Yoksa hani ayrı ayrı çuvallar da yapılabiliyor mu? Ayrı ayrı Buradaki çuvallarla, işlem nedir? kefen çuvallarla, doğal çuvallarla da yapılıyor. Şimdi şöyle, ben bir bütün kullanmamın sebebi farkında mısın? Bir bütün kullanınca hem yuvarlağı takibi çok kolay oluyor zincirde. Hem bir bütün olduğu için ayrı ayrı parçalar olmadığı için bir sonraki evi sıvarken ben bunları böyle boğum boğum göstererek sıvayabiliyorum. Diğerlerini böyle tam sıvamanız lazım ki o çok poşet. O yüzden rulo halinde olması bence daha avantajlı. Bence rulo bir bütün olarak da koyduğumuz için altındaki gerginliği sağlaması için teller takıyoruz ya. Rulo ile birlikte bence daha bir sağlam gerginlikte oturuyor. Fiziksel olarak bence bir bütün olarak yayılması daha iyi. Ama sağlamlık olarak baktığında yüzlerce binlerce evde normal tek tek poşetle yapılıyor. Bu aynı zamanda çalışırken de bir avantaj sağlıyor. Evet dönerken çok rahat ediyoruz. Çünkü poşetle birlikte dönüyoruz. Daha böyle dönüşlerimiz farkında mısın? Gerçekten yuvarlak. Ama tek tek yaptığınızda biraz böyle yani köşeli köşeli olmak zorunda. Tek tek poşetleriz. Bunu çünkü poşeti döndürerek de seviyoruz. Şimdi göreceğim.
O sayede farkındaysanız poşetin üzerindeki çizgi dümdüz gitmiyor. Döndükçe o çizgi de dönüyor, poşet de dönüyor. O yüzden yüz yuvarlak yakalayabiliyoruz. Evet. Şimdi buraya ne geliyor? Allah. Buraya nasıl bayağı koyuyor? Pardon. Şu incecik. Bak burayı açacağım ki kapı yapamadım. Ya poşeti kaldırıp altından koyuyorum. Ki toprak böyle Hemen yardımcı olabilirim. nedir durum? Pardon. Başarı İyi mi? Tamam. Bu pırıl pırıl bitmemiz lazım. Ha. Bekle biraz doldurayım da ayarladım. Evet devam gençler. Şimdi Sadece şuradan. nasıl olacak? O oraya nasıl erişecek? Sandalye sağlam mı? Yok. Şimdi gene bakacağız. Vay aşma gitmem lazım. Tamam döneceğiz şimdi bekledim. Bozulacak bir daha yapacağız. Bak bir turduğun üstesi sorun yok. Şeyini de diktiğin sürece sorun yok. Burada olay Murat. Fark ettiysen poşetin hiçbir zaman başını bırakmıyorum. Çünkü kumun sıkışıklığını bozmuyorum. Bıraktığım an hop yayıldı gördün mü? Bu sayede eğer böyle tutup devam etseydim normal bir çuval düşecektim. Ama burada büyük bir eğim var aşağı doğru. Burayı şişman yapacağım. Şuradan sonra incecik gideceğim. Burayı eşitleyeceğim seviye olarak. Gönüllüler bozmuş burayı. Bak tekrar sıkıştırıyorum toprağı. Şişman gidiyorum ya, bak şişman gidince poşeti çevirmek, ilerletmek, etmek de zor. Ve yavaş gidiyorlar. Farkındaysan böyle bir yeri 45 dakikada 1 saatte yapamadılar. Bu turu atmamız lazım bizim 45 dakikada rahat. Şu an zincirde eksiğimiz var. Aslında ona da birinin kova getirmiyor olması lazım. Orada bir İsimler değişti, benim kafa gitti. hallederiz. Ben kovayı koyayım. Her hafta değişiyor gönüllüler. Senin de kafan karışıyor değil mi? Evet. Anastasya geliyor. Kısa adı var. Nasya. Emrah öğret bana bir daha. Nasıl ya? Nasya. Nasıl? Kısaca nasıl? Anastasya'nın sadece Nasya'sını söylüyorum. Nasıl? Aynı Ortadan böldüm. Tamam. oldu lan. Böyle Görebilir miyim? Bu yapacağın işlem aynı ya. Ben bu arada gönüllülere bir mikrofon uzatayım mı? Kimden nereden geliyor falan. Tabii lütfen. Çünkü yapacağın işlem aynı. Orayı değerlendiriyor. Buraları bana da at. Böyle yaptım bir şey. Çünkü insanlar burada çalışıyor. Yani tam oradayken aslında şeyleri konuşalım. Senin isim neydi kardeşim? Deniz. Deniz değil mi? Deniz böyle hem çalışırken hızlı bir şekilde nereden geldin, niye buraya geldin gibi bir şey yapabilir misin? Çok zor şartlarda çekti. Evet, hemen başlayabiliriz. Merhaba ben Deniz. Kızıldeniz'den geldim Ovacık'tan. Bu işi öğrenip kendime doğayla, permakültürle tamamen baş başa bir yaşam için Deniz Hoca'yı tanıdık, sevdik. Yalnız Altına da bir kendine sevdiğim- değil ama bu arada başkalarını da yapmak bu işin ustası olup Tabii bir ki. meslek haline de Tabii ki. getirmek istiyor. Duyururuz. Arzu da Cengiz'in kuzeni. O hep burada zaten. Zincircibaşı diye sana sesleniyorlar. Doğru mu? Evet. Çok önemli bir basamağı aslında Tabii ki zincirde. buradaki en önemli adam benim. O değil aslında zaten. Evet. Eğer ben öyle yanlış yönlendirirsem bu evi eğri yapar. Evet. Sen neden buradasın? Ya ben normalde boynu çok kötüydü. O yüzden terapiye geldim aslında. Hani gönüllülük değil de aile kontenjanından desteklemek adına. Sonra çok hoşuma gitti. Hatta benim de bakış açım değişti. İkinci bir meslek olarak edinmek istedim. Belki dedim ileride abimin yanında olurum. Bir şeyler yaparız. Mesleğimi de götürür. O yüzden buradayım. Ben Emrah, Trabzon'dan geldim. Bana o da Ve inşaat mühendisiyim ayrıca. 15 yıl mühendisim.
Emrah ben bunu kaçırmışım oğlum. Bu arada Anastasya Rusya'dan bir ev aldı. Bir art aldı. Anastasya. Kız arkadaşım. Böyle bir şeyi Rusya'da yapabilir miyiz diye Görüşümüz çok düşünüp güzel ama daha sonra sizin videonuzu seyrettim. bak, Bunu bu gördüm. evet, Acaba dedim yapabilir miyiz diye öğrenmek için geldik. Harika. Evet. Çok iyi gidiyor. Tamam. Şimdi biraz inceliyoruz zaten. Göreceğim. Ben bildiğin bu işi çok iyi biliyor musun? Allah Allah. Evet. Şimdi başta da altta söylemiştim. Burası farkındaysanız aşağı doğru eğimli oldu. Şimdi o yüzden burayı çok şişman geldim. Burası zayıflıyor. Şimdi vurunca eğimi %90 düzeltmiş olacağız. Bir sonraki turda biraz daha düzelteceğiz. İki turda düzelmiş olur mu peki? Olur, istesen bir turda da düzeltirsin. Bakacağız, belki de düzelttim, bilmiyorum. Emin olamadım. O işlemi neden yaptığını söyleyebilir misin? Şunu takabilir miyim? Şimdi şöyle... Hayır ben soracağım. Hayır ben soracağım. Ulan aşağı düşer gibi oldu ya. Ben yapayım mı hocam? Hayır. Ben yapamıyorum. Sen yaptığın için. Bu işlemi neden yaptığını söyle. Şimdi şöyle Aslı'nın evinden örnek vereyim. Sıkıştırılmış toprağı gördün değil mi? Harika bir. O yuvarlak da yapmadığından, aslında kare yaptığından daha kolay. Bunlar yerine ahşap bir kalıp yapıyor sağlam. İçine toprağını atıyor. Hatta her attığı toprağın her katını farklı pigmentlerle yapıyor. Yukarıdan aynı bununla vurur. Bizim buna vurduğumuz gibi vuruyor. Sıkıştırıyor. Size sonra kalıpları çıkarıyor. Bir sıkıştırılmış toprak oluyor. Biz yuvarlak yaptığımız için aslında bu çuvallar sadece bir kalıp. İşte insanların en çok sorduğu ve sürekli cevap vermeme rağmen hala sorduğu tek bir soru var. Hatta soru olarak söylemiyorlar. Şöyle diyorlar. Çuvallar güneşte eridiğinde ne yapacaksınız? Hiç düşündünüz mü? Çuvalları vurduk, sıkıştırdıktan sonra bu işlemin tek amacı sıkıştırmak. Toprağı sıkıştırıyorum şu an. Sıkıştırılmış toprak yapıyorum. Aynı. Ben sadece bu çuvalı sıkıştırmak için toprağı kalıp olarak kullanıyorum ve çuval döndüğü için esnek bir malzeme olduğu için yuvarlak yapabiliyorum daha rahat. Eriyip gidebilir. Zaten kalıp için kullanılıyor. Aslı ahşap kalıplarla kare ev yaptı. Çok kolay. Al ahşap kalıp, bunu dört bir yanında kapı, içini sıkıştır. Ama yuvarlağı nasıl yapacaksın ahşaplarla? Çok zor. O yüzden çuvalı biz kalıp olarak kullanıyoruz. Çuvalın vurup donduktan sonra hiçbir amacı yok. İsterseniz kendiniz yakarsınız. İsterseniz üstünü sıvayın, bırakırsanız güneş yok eder. Tamam, bu tamam demek. Bu geçecek bir şey değil dedim. Bir daha söyler misin Cengiz? Hangi sesi duymak istiyoruz? Şimdi bakın. Bir ses yok. Doğru sıkışmayı sağladığında, zaten sıkışacak bir yer olmadığında, toprak demir gibi sertleştiğinde, sıkılaştığında zaten demirin demire vurma sesi gelecek. İzleyin. Bakın şuradan başlayalım. Evet. Şu an duymaya başladım o sesi. Tamam. Bana ölüm geliyor. Birine selam verirken giderken Şimdi fark ettiniz mi? Burası kalın. Evet, şu anda inceleyerek gittiğimizi görebiliyorum. O en uçta bayağı bir inceleyeceğiz. Bu sayede burayı düzlemiş olacağım neredeyse herhalde bu. benim ekonomik korkuyla başladı. Muratça Bey, Buyurun efendim. siz neden buradasınız? Sizin fikirlerinizi, bilgilerinizi birazcık da biz röportaj yapalım. Az önce söyledim ya, ben Cengiz'i çekmeye geldikten sonra benim de bazı konularda fikrim değişti, düşüncelerim değişti ve bazı böyle ölü olarak duran, tabiri caizse düşüncelerimiz de gelişti. Bazı arkadaşlarımızın yerleri var bizim yaşadığımız bölgede, Ortaca Köyceğiz bölgesinde. Bizim de bazı düşüncelerimizin hareketlenmesine sebebiyet verdi. Onu böyle bırakayım şu anda. Tamam. Bunu böyle bırakayım. Hatta Cengiz'i davet edeceğim bizim oraya. Okey, tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Güvendiğim bir yapı. Güzel, teşekkür ederiz. O yüzden bak inceldikçe aslında yeri doğru olmasına rağmen sanki bu daha geniş oldu. Çünkü küçülttükçe, incelttikçe daha çok sağa sola yayılıyor. Hacim Ama bundan ince de yapamam ki. Bir sonrakinde. Sonrakinde yine aynı şekilde. Hayır, bu sonrakinde normal çok ince. Bak burayı. Ne durumdayız? Göre kalın olacak. Bak burası bir öncekinde çektik böyleydi. Şimdi bak düzeldi, gördün mü?
Şimdi Kahve kaşığı. çok Görünmeyen az beş burada kahve eğimimiz var. Bak burada da düzgün. Yok, Şu benim var, kendi bu kanalımda önemli paylaşım değil. var, onun için geldim buraya. Çok az şu kadar bir eğim yaptık mı düzelecek olay. Yani bir kere de yaptın diyebiliriz aslında. Evet bak Bu değil önemli. eğim iki çizginin arasında burada. Yaklaşırsan görürsün kamerayla. Görüyor musun? Bu iki çizginin arası tahammül edilebilen noktalar demek. Bu ikiyi böyle geçtik Anladım. mi olmaz. Yani bu insanın anlayamayacağı veya anlasa da rahatsız olmayacağı bir eğim demek. Üstünde anlayamıyorsun gerçekten. O Anladım. ikisinin arası gene iyi. Tabii ki mükemmel değil ama idare eder. İşaretleyeceğim ben bu çuvalı. Alışmaya başladın mı? Şuradayken başladım ama işte hocam bilmiyorum ne kadar not verecek bana. Çim. Bir dakika. Deniz bir dakika. Onu şişireceğim Murat abi. Burayı şişireceğiz biraz. Ayağını koy buraya. Çıkartma ayağını. Bir toprağı da al üstüne de. Evet, ondan sonra şişir. Salma geriye doğru. Evet, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Torbayı çek şimdi. Çek torbayı. Hayır. Ayağını bırakma. Ayağını hep vur. Tamam. Şişik oldu. Ani geldi. Yolluk verdik. Ani gidiyor. Yemeğe kalamadı. Bugünün en iyi bana yaptığınız iyiliği oldu ya. Biraz çalıştırdınız ama. O zaten bu kadar, o kadar çalışmaya bu kadar alabiliyorsun. Bizde kural Çok o. teşekkür ederim. Görüşmek Hadi üzere. yolculuklar. Abi haberleşiriz. Tamam. Burada da yeni kuzularımız. Ana düştüm kız. Bunlar yemek mi yiyor böyle ittire birbirini? İple birbirini çeker ya insanlar yarışmaya, onun gibi birbirini ittirip duruyor. Baba yavrulara bak aradan nasıl. Bizim. O da mı sizin? 3 tane onlar, 2 tane tavuk. Nereden çıktı onlar? Tavuk yemem mi? Aletten aldı geldi. Hadi ya. Ne yapıyorsun Fırfır arkadaşlarınla mı? Sütümüzü almaya geldik gene. Ne yapıyorsun lan? Al diye. Yavru var bir tane yavru. Nerede? Sen yavruyu görmedin. Ahırın içinde. Anam. Bak yavrumuz var. Anam ne zaman doğdu bu? Ayın içinde. Bu ayın içinde. Bir 10 gün olmuyor daha. Anca yeni. Gel bakayım. Gel bak parmak yiyeyim. Hadi. Geçen cuma günü yedi işte. Gel oğlum gel. Adını ne koydun? Adını Tosun Paşa koydu. Tosun Paşa. Gel bakayım. Al. Parmak yiyecek mi? Yemez mi? Emer galiba değil mi? Acımsa Gel. emiyor da çok anca emdirdim. O sen doğdun mu? Yanında da bir tane yekeydi tavuk var. Gel. Geçen cuma günü oldu. Dağda doğdu da. Dağda mı doğdu? Şey vardı. Gezdirirken mi? Bizim patron vardı orada bahçesine bakıp duruyoruz. O cebine koydu. Cebinden getirdik araya. Hadi ya. Önce bu da küçücük ne olacak? Evet. Arabayla da getirdim. Ayhan kucaklıyor onu küçükten. Atı geçer. Ya siz bana süt mü verdiniz lan? Bu gezmiyor. Bu erkek olduğu için koymuyor. Zapt olmuyor bu. Erkekleri gezdirmiyorsun. Sırf dişler mi geziyor? Dişiler geziyor erkekler koymuyor. Çünkü görmüyorum bunları. Bak belli tipinden belli. Ne yapıyor lan? Bugün açmayacağız. Bugün daha gidecek oldu. Alekte suda şeycik.
Sen bunlara mı bakıyorsun? Hiç de baktığın yok. Belki yarın oğlandan Şu atabilirim. sineklere bak ya. Gözlerinin içine kadar giriyorlar. Nefret ediyorum. Yok ya. Lan korkma lan. Biri gitse biri geliyor. Korkma lan. Hani yapışık olsun. İşte ben sallıyorum onu. Normalde yapışık salladığım için geliyor. Evet, bugün 24. gün. Hem çok kalabalık değiliz, hem benim boyun fıtığıma ameliyat deniliyor. Çünkü sol kolumu kaybediyorum. O yüzden neredeyse günde maksimum birkaç çıkıyoruz. Burası evimizin dışı, komşumuzun. Bakın bu çitlerle çevre aslında komşumuzun bahçesindeyiz. Köpeklerle çıktım. Bu açıdan pek fazla görüntümüz yok. Buna azıcık daha lazım. Buradan pay veriyorsun ha. Oradakinden. Oraya bazı bir içme. Evet, artık iyice yükseldik. Çok yükseldiğimiz için bugün 2 katlardan sonra gene duracağız. Bu iskeleyi ve birçok daha merdiveni oyuna sokacağız. Bir şekilde ki. Çünkü daha da yükseleceğiz. Hep yükseleceğiz.